Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu penis dolgusu, penis hyaluronik asit dolgusu, penis kalınlaştırma, penis gövdesini kalınlaştırmadan bahsedeceğiz bugün. Penis kalınlaştırma işlemi yağ enjeksiyonuyla da yapılabiliyor, hyaluronik asit dolgu enjeksiyonuyla da yapılabiliyor. Hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu yüzde kozmetikte 10 yıllardan beri kullanılan oldukça güvenilir, biyoözdeş bir madde aslında. Hyaluronik asit dediğimiz aslında bizim hücrelerimizin arasında var olan bir madde, özellikle su tutulmasını, suyu tuttuğu için orada bir ozmolarite sağladığı için önemli bir madde aslında. Yaşlandıkça hyaluronik asit yoğunluğu cildimizde azalıyor. En çok gözümüzde, cildimizde ve eklemlerde bulunan bir madde. Hyaluronik asit dolgusunun özelliği ne peki? Hyaluronik asit dolgusunun özelliği vücut onu kolayca eritemiyor. Yaklaşık 6 ayla 2 yıl civarında yapılan dokuda kalıyor ve oraya bir hacim kazandırıyor. Zaten amaç da hacim kazandırmak. Hem yüzde hem peniste bir hacim kazandırmak. Bu dolgunun yumuşak, orta sertlikte ya da sert olarak birbirine ayrılan özellikleri var. Dolguyu penise uygulaması tabi yağ enjeksiyonuna göre çok kolay olduğunu söylemek lazım. Yağ enjeksiyonunda öncelikle yağ aspirasyonu yapmanız lazım. Yani yağ toplamanız lazım. Belli bir işlemden geçirmeniz lazım. Hastaların bazısı lokal, bazısını genel anestezi altında yapabilirsiniz. Eğer çok miktarda yağ toplayacaksanız genel anestezi altında yapmanız gerekebilir. Bu yağları topladıktan, belli bir işlemden geçirdikten sonra bu yaklaşık 1 saati bulabiliyor yani rahat. Yani böyle 60 cc, 50 cc enjeksiyon yapacaksanız buluyor. Yani kullandığınız tabii makineye göre de değişiyor ama daha sonradan hastanın penisine enjeksiyon yapıyorsunuz. Ama hyaluronik asitte zaten materyal elinizde hazır. Penisin üzerine küçük bir delik açıyorsunuz. Burada küçük videoda olduğu gibi. Hemen cildin altına bizim kanül dediğimiz ucu yuvarlak deliği yan tarafında olan, yani ucu sivri ve keskin olmadığı için dokuya hasar veremeyeceğiniz kanüllerle cilt altına enjeksiyon yaptıktan sonra penisi belli bir kıvama getirip elle yoğuruyorsunuz ve penisin üstünde stabil olarak kalıyor. Yani genellikle etki süresi 6 ayla 2 yıl civarında devam edebiliyor. 2 yıl kaldı diyen hastalar da var. 6 ayda eridi diyen hastalar da var. Dolgu materyalinin durumuna bağlı. Dolgu materyallerinin çok marka var. Kore markası, Alman markası, İngiliz markası, Avrupa markaları, birçok marka var. Bunlardan herhangi bir seçim yapmak gerekiyor. Ne kadar kullanılıyor? Yaklaşık 10 cc ile 20 cc civarında hyaluronik asit miktarını kullanmanız gerekiyor. Ki burada penise bir şekil şemal verebilmek için. Burada videoda gördüğünüz gibi işlem basit, kısa ve etkili bir işlem. İşlem sonrasında hasta evine gidebiliyor. Zaten lokal anestezi altında yapılıyor. Yani sadece penis olduğu bölge uyuşturuluyor. Dediğim gibi isteyen hastalara, eğer penisin görüntüsünden memnun olmayan hastalara yapılabiliyor. Kalınlaştırma işleminde basit ve güvenilir bir işlem. Komplikasyonları var mı? Komplikasyonları cilt altında kanama olma ihtimali var. Onun dışında biz sertleşme sorunu, sertleşme bozukluğuyla ilgili herhangi bir şey beklemiyoruz. Çünkü uygulama yaptığımız bölge penisin sertleşmesini sağlayan sinirlerden oldukça uzak bir bölge. Hemen cildin altında uyguladığımız bir bölge olduğu için. Onun dışında ciddi bir komplikasyon beklemiyoruz ama belki bazen hyaluronik asit dolgusu başka alanlara göç edebiliyor. Penisin alt kısmına göç edebiliyor. Tabii sünnetsiz olanlarda bu uygulama yapmak oldukça zor oluyor. Penisin ucuna doğru hareket ediyor. Yurt dışında, Uzak Doğu'da oldukça popüler, uygulaması basit bir işlem. Eğer bununla ilgili bilgi almak isterseniz iletişim hattına ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.